Burası arena. Kan kokan, ölümcül bir atmosferin hakim olduğu bu mekanda cesaret ve ölüm arasında bir seçim yapılır. İki gladyatör birbirlerine karşı amansız bir mücadeleye girer. Birinin hayatta kalma şansı dövüş becerisine bağlıdır. Kalabalığın coşkulu tezahüratları arasında dövüşün sonuna doğru bir gladyatör yere serilirken diğerinin zafer çığlığı yankılanır. Bu antik Roma'nın en çarpıcı ve kanlı geleneklerinden birinin başlangıcını simgeler. Roma İmparatorluğu'nun kanlı kumlarında tarih sahnesine çıkan en etkileyici ve tartışmalı geleneklerden biri doğdu, gladyatör dövüşleri. Bu vahşi spektakl, yüzyıllar boyunca Roma toplumunun kalbinde yer alacak ve imparatorluğun çöküşünden çok sonra bile dünya kültürünü etkilemeye devam edecekti. Gladyatör kelimesi, Latince kılıç anlamına gelen gladius'tan türemiştir. Ancak bu savaşçıların hikayesi, basit bir silahın çok ötesine uzanır. Milattan önce 3. yüzyılda, Etrüsk geleneklerinden esinlenen ilk gladyatör dövüşleri, cenaze törenleri sırasında düzenlenen kan dökme ritüelleri olarak ortaya çıktı. Bu erken dönem gösteriler, ölen kişinin ruhunu onurlandırmak ve ölümün acısını paylaşmak amacıyla yapılıyordu. Milattan önce 1. yüzyıla gelindiğinde, gladyatör dövüşleri artık sadece cenaze törenleriyle sınırlı değildi. Julius Caesar, politik gücünü pekiştirmek için bu gösterileri kullanmaya başladı. Milattan sonra 80 yılında Kolozyum'un açılışıyla birlikte, gladyatör dövüşleri artık Roma'nın en büyük kamu eğlencesi haline gelmişti. Gladyatörler genellikle savaş esirleri, köleler veya ağır suçlardan hüküm giymiş mahkumlardan seçilirdi. Ancak zamanla özgür Roma vatandaşları da şan, şöhret ve zenginlik için gönüllü olarak gladyatör olmaya başladı. Bu savaşçılar özel okullarda ludus, zorlu bir eğitimden geçirilir ve çeşitli silah ve zırh kullanımında uzmanlaşırlardı. Yeni yetişen bir gladyatör, antik Roma'nın kanlı arenasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalmak üzereydi. İlk kez arenaya adım atarken, hem gözlerindeki korku hem de içinde yanan intikam ateşi, ona bu anın geri dönüşü olmadığını hatırlatıyordu. Tribünlerde toplanan binlerce insan, genç gladyatörün kaderini belirleyecek bu anı nefeslerini tutarak izliyordu. Rakibi, ölümcül yetenekleriyle ün salmış bir gladyatördü, her hareketi, her hamlesi tecrübenin ve acımasızlığın bir göstergesiydi. Bu mücadelenin her anı, arenadaki toz ve kan kokusuyla yoğrulmuş, seyircilerin yüreklerini ağızlarına getirmişti. Genç gladyatör, kazanmak için sadece rakibini yenmek zorunda değildi, aynı zamanda kendini, ölüm korkusunu ve geçmişinin ağırlığını da alt etmeliydi. Arenada kılıçların çarpışması, zırhların birbirine sürtünmesi ve kanın toprağa damlaması, bu genç savaşçının yaşamak için verdiği mücadelenin birer yankısıydı. Ve nihayet, karşısındaki tecrübeli rakibi yere serildiğinde, arenayı dolduran kalabalık, bu genç gladyatörün zaferine tanıklık ediyordu. Ancak bu zafer, sadece bir dövüşün kazanılması değildi, bu, Roma'nın acımasız arenasında hayatta kalma mücadelesinin ve insan ruhunun ne kadar güçlü olabileceğinin bir kanıtıydı. Bu genç gladyatör, sadece bir dövüşü değil, kendi kaderini de kazandı. Bu kanlı arena dövüşleri öylesine ilerledi ki, gladyatörler bu arenalarda izleyiciler seyirciliğinde birbirleriyle, hatta vahşi hayvanlarla dövüşmek zorunda kalıyorlardı. Peki neden? İşte bu belgeselde bu sorunun cevabını arayacağız. Gladyatörlerin yaşamı, dövüş teknikleri ve Roma halkının onlara olan hayranlığı ile ilgili ilginç gerçekleri keşfedeceğiz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Arenanın tozlu zemininde, güneşin acımasız ışığı altında gladyatörler birbirleriyle ölümüne mücadele ederlerdi. Seyircilerin nefesleri tutulmuş, gözleri arenanın ortasındaki iki kahramanın üzerindeydi. Bir gladyatör kılıcını ustalıkla savururken, diğeri kendini korumaya çalışıyordu, her bir hareket yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide oynanıyordu. Seyirciler bu vahşi dansın içinde kaybolmuştu. Miğferlerinin altında gizlenen yüzleri kim olduklarını ve neden burada olduklarını saklıyordu. Birinin gözleri hırsla parlıyordu, diğerinin ise belirsiz bir kararlılıkla doluydu.
İkisi de aynı arenada, aynı kumun üzerinde aynı kaderi paylaşıyordu. Bir gladyatörün azat edilmesi için bir devlet yetkilisinin onu tahta kılıçla, Ludus, kutsaması gerekirdi. Ludus adı verilen gladyatör okulları bu savaşçıları yetiştirmek için kurulmuştu. Burada gladyatörler sadece fiziksel güçlerini değil, aynı zamanda strateji ve taktik bilgilerini de geliştiriyorlardı. Ludus'un duvarları arasında kılıç ustaları ve savaş taktisyenleri geleceğin aramada parlayacak yıldızlarını şekillendiriyordu. Roma imparatorlarından Commodus, gladyatör oyunlarına olan ilgisiyle ünlüydü. Ben Commodus. Gladyatör olarak doğdum. Benim saltanatım altında Roma'nın altın çağı başlayacak. Arenada kendini kanlı dövüşlere bırakırken, halkın gözünde hem kahraman hem de tiran olarak anılıyordu. Commodus'un arenada dövüşmesi, imparatorluğun gücünü ve otoritesini sembolize ediyordu. Profesyonel gladyatörler öldürücü dövüş gösterileri sunarlar. Düzenli sıralar halinde yürüyerek arena kapısından geçip arenaya girerler ve şu geleneksel sözlerle imparatorluk podyumuna seslenirler. Selam Sezar. Ölmek üzere olanlar seni selamlarlar. Karşılaşmada kaybedenlerin cesetleri et çengelleriyle sürüklenerek ölüm kapısından dışarı atılır. Bir gladyatör yaralanırsa, imparator veya oyunlara başkanlık eden bir başkası başparmak yukarı veya başparmak aşağı işaretiyle cezanın tecil edilmesine veya öldürülmesine karar verir. Arenanın tozlu zemininde kana susamış seyircilerin çığlıkları yankılanırken, profesyonel gladyatörler birbirleriyle ölümcül bir dansa başlarlar. Göz alıcı zırhları ve keskin silahlarıyla hayatta kalmak için savaşırlar. İşte bu arenada gizemli bir figür ortaya çıkar. Kara Kraliçe. Kara Kraliçe geceye bürünmüş bir kadındır. Siyah zırhı gümüş desenleriyle süslüdür ve gözleri karanlıkla iç içedir. Onunla ilgili efsaneler dolaşır arenada. Kimi gladyatörler onun ölümsüz olduğunu söyler. Kimileri ise karanlık güçlerle işbirliği yaptığını iddia ederler. Nikna lachada yumane kihimane hiane hunne ve gune bilkinanet hıya humma. Ama gerçek nedir? Hiç kimse bilmez. Kara Kraliçe arenanın kumları üzerinde sessizce yürürken gözleri seyircinin üzerindedir. Onun varlığı arenanın havasını değiştirir. İnsanlar nefeslerini tutar, kalpleri hızlı atar. Kimi ona hayranlıkla bakar, kimi ise korku ile titrer. Ama herkes Kara Kraliçenin gelişini hisseder. Bir gün bir cesur gladyatör cesurca Kara Kraliçe'ye meydan okur. Gözleri korkusuzca ona bakar ve kılıcını savurur, Kara Kraliçe gülümser ve başını hafifçe sallar. İkisi de arenanın ortasında birbirlerine doğru ilerler. Seyirciler nefeslerini tutar, beklerler. Sonunda kılıçlar çarpışır ve kıvılcımlar saçılır. Genç gladyatör Kara Kraliçenin gücünü gözleriyle görür ve diz çöker. Kara Kraliçe ona acıyarak kılıcını kalbinin üzerine indirir. Roma İmparatorluğu'nun yükselişi boyunca gladyatör oyunları büyük bir öneme sahiptir. Bu oyunlar antik dönemin en popüler oyunlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Milattan önce 3. yüzyılda Etrüksler tarafından düzenlenen cenaze törenlerinde savaş esirlerinin eğlence amacıyla düzenlediği dövüşlerden köken almaktadır. İmparator Trojan döneminde ise gladyatör oyunları daha da büyümüş ve abartılı bir festival haline almıştır. 10.000 insan ve 11.000 hayvanın öldürüldüğü bu etkinlik Roma İmparatorluğu'nun etkileyici tarihinde derin izler bırakmıştır. Bu gizemli ve çekici etkinlik, hem Roma İmparatorluğu'nun yükselişini yansıtan bir gösteri ve hem de toplumun duygusal ve kültürel deneyimlerini şekillendiren bir fenomendir. Gladyatör oyunları cesaret, acımasızlık ve insan doğasının karmaşıklığını bir araya getiren bir arenada gerçekleşen epik bir mücadelelerdir. Antik Roma döneminde gladyatörler arenalarda gerçekleştirilen gösterilerde hayatlarını riske atarak izleyicileri büyüleyen cesur savaşçılardı. İşte o dönemin en ünlü gladyatörü. Spartaküs. Spartaküs antik Roma döneminde yaşamış bir gladyatördü ve tarih boyunca en ünlü isyan liderlerinden biri olarak hatırlanır. Trakya kökenli olan Spartaküs köle olarak satıldı ve gladyatör eğitimi aldı.
Ancak kölelik ve zulme karşı bir isyan ruhu taşıyordu. Milattan önce 73 yılında Spartaküs, Kapua yakınlarında bulunan bir gladyatör okulundan kaçarak bir grup köle ile birlikte isyan etti. Spartaküs'ün liderliğindeki isyan kısa sürede büyüyerek Roma İmparatorluğu'na karşı önemli bir tehdit haline geldi. Spartaküs'ün askeri yetenekleri ve liderlik becerileri isyanın başarıya ulaşmasında büyük bir rol oynadı. İsyan kölelerin yanı sıra özgürlük arayan diğer toplumsal kesimlerden de destek gördü. Spartaküs'ün ordusu kısa sürede arttı ve kaçak köle ve gladyatörlerin sayısı 100.000'e ulaştı. Lusina'ya doğru hareket ederken bir dizi çatışma yaşandı ve Publius Varius gibi Roma yetkililerini yenerek Trivago ve Metaporsis kentlerini yağmaladı. Bu zaferler, Spartaküs'ün Güney İtalya'daki gücünü pekiştirmesine yardımcı oldu ve Roma Senatosu'nu endişelendirdi. Milattan önce 72'de iki konsülün liderliğindeki Roma orduları Spartaküs'ün üzerine gönderildi. Ancak Spartaküs bu orduları da yendi ve Kuzey Alplere doğru koşuşa geçti. Alplere ulaştığında Galyas valisi onu durdurmak için harekete geçti, ancak yenilgiye uğradı. Spartaküs'ün ordusu artık Alpleri geçebilir ve dağılabilirdi. Ancak kimse İtalya'yı terk etmek istemiyordu. Bu nedenle Spartaküs ve ordusu güneye doğru geri dönmek zorunda kaldı. Ancak Lusina'ya geri dönen Spartaküs Marcus Crassus komutasındaki Roma ordusu ile karşılaştı ve ilk yenilgisini aldı. Spartaküs Messina'ya geçerek Sicilya'ya geçmeyi planladı, ancak korsanlar onları kaçırmayı vaat etmelerine rağmen sözlerinde durmadılar. Roma ordusunun kumandanı Carassus, Spartaküs'ü kuşattı, ancak Spartaküs kuşatmayı yararak çekildi. Sonrasında milattan önce 71'de ya savaştan sağ kurtulup Roma'yı terk etti ya da Romalılar tarafında savaşta öldürüldü. Cesedi bulunamadı ve ne olduğu tam olarak öğrenilemedi. Romalı General Pompeius, Spartaküs'ün ordusundaki birçok kaçağı yakalayıp öldürdü. Crassus ise 6.000 kişiyi tutsak aldı ve Appia yolu boyunca tümünü çarmıha gerdirdi. Bu olaylar Spartaküs'ün efsanesini daha da büyüttü ve o dönemde onu tanrıların korunduğu inancını pekiştirdi. Ancak Spartaküs'ün akıbeti hala bir gizem olarak kalmaktadır.